Dünyanın en korkunç hapishaneleri, Sednaya hapishane benzerleri. Atlas TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine insanı derinden etkileyen, düşündüren bir konuyla karşınızdayız. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi tam zamanı. Bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bir önceki bölümümüzde en güvenilir 10 şehri sıralamış, huzurun ve güvenin hakim olduğu yerlere bir yolculuk yapmıştık. Ancak dünya maalesef sadece güvende hissettiğimiz yerlerden ibaret değil. Karanlık yüzüyle de yüzleşmemiz gereken zamanlar var. İşte bu sıradaki hapishanede insanlık tarihinin en karanlık sayfalarına ev sahipliği yapan yerlere, Sednaya hapishanesi gibi benzeri cehennem çukurlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evin hapishanesi. İsmi size sıradan gelebilir, belki de daha önce hiç duymadınız. Ancak bu hapishanenin duvarları arasında yaşananlar, insanlığın sınırlarını zorlayan cinsten. İran'ın başkenti Tahran'ın göbeğinde bulunan bu hapishane, özellikle siyasi mahkumlar ve rejim muhalifleri için adeta bir kabusa dönüşüyor. İşkence, kötü muamele, psikolojik baskı, evin hapishanesinde sıradan hale gelmiş uygulamalar. Dış dünya ile tüm bağlantıları koparılan mahkumlar, sistematik bir şekilde insanlık dışı muamelelere maruz kalıyorlar. Zorla alınan itiraflar, göstermelik yargılamalar. Adaletin yerini zulmün aldığı bu karanlık dehlizlerde, umut bile parmaklıklar ardında tutsak kalıyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, evin hapishanesindeki korkunç uygulamaları defalarca raporladı. Ancak İran rejimi tüm bu iddiaları reddetmeye devam ediyor. Peki gerçekler ne kadar gizlenebilir? Duvarların dili olsa da konuşsa. Evin hapishanesinde yaşananlar sadece İran'ın değil, tüm insanlığın utanç tablosu. Unutmayalım ki susmak, zulme ortak olmak demektir. Şimdi sizlere soruyorum değerli izleyicilerimiz, böylesine bir adaletsizliğin, böylesine bir insanlık dramının yaşandığı bir dünyada sessiz kalabilir miyiz? Yoksa bu çığlıklara kulak verip, insan haklarının evrensel olduğunu haykırmanın zamanı mı geldi? Bir sonraki hapishane, Nikaragua'nın cehennem çukuru La Modelo hapishanesine doğru ilerleyeceğiz. Nikaragua, Orta Amerika'nın kalbinde doğal güzellikleriyle ünlü bir ülke. Ancak bu güzelliklerin ardında insanlığın yüz karası bir gerçek saklı, La Modelo hapishanesi. İsmi model olsa da burası insanlık dışı koşulların hüküm sürdüğü bir cehennem çukuru. Aşırı kalabalık, kötü hijyen, yetersiz beslenme. La Modelo'da mahkumlar, insan onuruna yakışmayan bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Şiddet, her an patlak verebilecek bir tehdit gibi ortama hakim. Gardiyanların keyfi uygulamaları, mahkumları çaresizliğe ve umutsuzluğa sürüklüyor. Siyasi mahkumlar, La Modelo'da ayrı bir zulüm görüyor. Rejime muhalif olan herkes, bu karanlık dehlizlerde işkence ve kötü muameleyle sindirilmeye çalışılıyor. Dış dünyayla tüm bağlantıları koparılan bu insanlar, adeta yaşayan ölüler haline getiriliyor. Uluslararası insan hakları örgütleri, La Modelo'daki korkunç koşulları defalarca gündeme getirdi. Ancak Nikaragua hükümeti tüm bu çağrılara kulak tıkıyor. Peki bu sessizlik ne zaman bozulacak? La Modelo hapishanesi sadece Nikaragua'nın değil, tüm insanlığın vicdanını yaralayan bir utanç abidesi. Unutmayalım ki adaletin olmadığı yerde barıştan da bahsedilemez. Bir sonraki hapishane, Kuzey Kore'nin gizli kampı Camp 22'nin sır perdesini aralayacağız. Hazır olun, çünkü bu yolculuk, insanlık tarihinin en karanlık köşelerine doğru ilerleyecek. Kuzey Kore, dünyanın en kapalı kutusu, gizemini korumaya devam eden bir ülke. İşte bu gizemli ülkenin dağlık bölgelerinde, insanlığın yüz karası bir kamp gizli, Camp 22. Burası, Kuzey Kore rejiminin muhaliflerine reva gördüğü korkunç bir kaderin simgesi. Camp 22, bir çalışma kampından çok daha fazlası. Burası insanlık dışı işkencelerin, sistematik zulmün, açlığın ve ölümün kol gezdiği bir cehennem. Siyasi mahkumlar, aileleriyle birlikte bu kampa gönderiliyor ve dış dünyayla tüm bağlantıları koparılıyor. Zorla çalıştırma, yetersiz beslenme, hastalıklar. Camp 22'de ölüm, mahkumlar için kaçınılmaz bir son gibi görünüyor. Kaçmaya çalışanlar ise acımasızca cezalandırılıyor. Kuzey Kore rejimi, Camp 22'nin varlığını inkar ediyor.
Ancak uydu görüntüleri ve tanık ifadeleri bu korkunç gerçeği gözler önüne seriyor. Camp 22 sadece Kuzey Kore'nin değil, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara. Unutmayalım ki sessizlik zulmü besleyen en büyük silahtır. Bir sonraki hapishane, Amerika Birleşik Devletleri'nin tartışmalı hapishanesi Guantanamo Bay'a doğru yelken açacağız. Kanalımızdan ayrılmayın. Sıradaki hapishane Guantanamo, özgürlük heykelinin gölgesinde bir leke. Amerika Birleşik Devletleri. Özgürlükler ülkesi, demokrasinin beşiği olarak anılır. Ancak bu parlayan imajın ardında karanlık bir gölge gizli Guantanamo Bay hapishanesi. Küba'da Amerikan işgali altındaki bir askeri üssün içinde yer alan bu hapishane, 11 Eylül saldırılarının ardından teröre karşı savaş adı altında kurulan bir hukuk dışı bölge haline geldi. Guantanamo, yıllardır süren işkence iddiaları, hukuk dışı gözaltılar ve insan hakları ihlalleriyle uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Terör şüphelileri hiçbir suçlama yöneltilmeden, yargılanmadan yıllarca bu hapishanede tutuluyor. Su işkencesi, uykusuz bırakma, tehdit, aşağılama. Guantanamo'da işkence yöntemleri insanlık onuruyla bağdaşmayan bir vahşeti gözler önüne seriyor. Mahkumların avukatlarıyla görüştürülmemesi, adil yargılanma hakkından mahrum bırakılması, Guantanamo'yu adeta bir hukuk çölüne çeviriyor. Dünya kamuoyu Guantanamo'nun kapatılması için yıllardır çağrıda bulunuyor. Ancak Amerikan hükümeti bu çağrılara kulak tıkıyor. Peki, özgürlükler ülkesi Amerika, kendi yarattığı bu hukuk dışı alanı ne zaman kapatacak? Guantanamo sadece Amerika'nın değil, tüm insanlığın vicdanında derin bir yara. Unutmayalım ki, adaletin olmadığı yerde özgürlükten de bahsedilemez. Bir sonraki bölümde Suriye'nin kanlı tarihine tanıklık etmiş Tadmor hapishanesine doğru ilerleyeceğiz. Sıradaki hapishane Tadmor, Suriye çölünde bir hayalet hapishane. Suriye, yıllardır süren iç savaşın kanlı pençesinde kıvranan bir ülke. İşte bu savaşın ortasında, Suriye çölünün ıssızlığında bir zamanlar insanlığın yüz karası bir hapishane yükseliyordu, Tadmor hapishanesi. Beşar Esad rejiminin en korkunç işkence merkezlerinden biri olan Tadmor, siyasi muhaliflerin, aktivistlerin, gazetecilerin ve hatta sıradan vatandaşların kabusu haline gelmişti. Duvarları arasında yankılanan çığlıklar, işkencelerin, toplu infazların ve insanlık dışı uygulamaların acımasız bir tanıklığıydı. 1980 yılında Hafız Esad rejimine karşı düzenlenen bir ayaklanmanın ardından yaşanan katliam, Tadmor'un adını tarihe kanla yazdırdı. Yüzlerce mahkum, cezaevi avlusunda kurşuna dizilerek katledildi. Bu katliam, Tadmor'u Suriye'nin en korkunç hapishanelerinden biri haline getirdi. Suriye İç Savaşı sırasında IŞİD militanları tarafından ele geçirilen Tadmor hapishanesi, 2015 yılında havaya uçuruldu. Ancak bu yıkım, Tadmor'un karanlık geçmişini silemedi. Tadmor hapishanesi, Suriye'nin kanlı tarihinin ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bir dönemin simgesi olarak hafızalarda yerini koruyor. Bir sonraki bölümde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasının bir parçası olan yeniden eğitim kamplarına doğru ilerleyeceğiz. Kanalımızdan ayrılmayın. Sıradaki hapishane, Çin'in Uygur Türklerine karşı savaş, yeniden eğitim kampları. Çin, dünyanın yükselen gücü, ekonomik bir dev. Ancak bu parlak imajın ardında, insan hakları ihlalleriyle dolu karanlık bir gerçek saklı. Uygur Türklerine yönelik sistematik baskı ve zulüm. Çin'in Sincan bölgesinde milyonlarca Uygur Türk'ü ve diğer Müslüman azınlık gruplarına mensup insan, yeniden eğitim kampları adı altında korkunç bir baskıya maruz kalıyor. Bu kamplar aslında toplama kamplarından farksız. Zorla çalıştırma, işkence, siyasi propaganda, asimilasyon politikaları. Çin hükümeti, Uygur Türklerinin dilini, dinini, kültürünü yok etmeyi hedefliyor. Uydu görüntüleri, tanık ifadeleri, sızdırılan belgeler. Tüm kanıtlar, Çin'in Uygur Türklerine karşı sistematik bir soykırım uyguladığını gözler önüne seriyor. Dünya kamuoyu, Çin'in bu insanlık dışı uygulamalarına karşı sessizliğini koruyor. Ekonomik çıkarlar, insan haklarının önüne geçiyor. Peki ne zaman insanlık, vicdanının sesini dinleyecek? Ne zaman bu zulme dur diyecek? Unutmayalım ki tarih boyunca yaşanan tüm soykırımlar, insanlığın sessiz kalmasıyla mümkün oldu.
Outro. Unutma. Ve böylece dünyanın dört bir yanından insanlık trajedilerine tanıklık ettiğimiz yolculuğumuzun sonuna geldik. Evinin karanlık koridorlarından Guantanamo'nun demir parmaklıklarına, insanlığın ne kadar kırılgan olduğunu, zulmün ne kadar sinsi bir düşman olduğunu bir kez daha gördük. Ancak unutmayalım ki umut her zaman vardır. Unutmayalım ki sessizlik karanlığın en büyük silahıdır. Bu videoyu izledikten sonra lütfen sessiz kalmayın. Bu videoyu paylaşın, insanları bilinçlendirin, insan hakları örgütlerine destek olun. Çünkü adaletin ve insanlığın zaferi ancak hep birlikte mücadele edersek mümkün olacaktır. Atlas TV'de kalın, ayrılmayın.